Azerbaycan Ruslarla savaştığı dönemde Ali, yani bu sokakta şu anda bak buralarda gezmek var ya, sanki ben de böyle bozuk bu arkadaşa vereceğim. Ve tabii Gürcistan, Batum'a gelirseniz burada kazinolar. Tamam. Burayı görmüşken hemen size şu bilgiyi de vereyim. Şimdi tadına bakacağız. İşte açken alışveriş yapmamak lazım diyorlar ya. Gürcistan'da benzin fiyatları. Burada Gürcistan'a çok ama çok Türk esnafta var. Geldik, bu sol tarafa doğru devam edeceğiz. Burada bir sürü bira evleri diye yerler var. Yani bar desen değil. Bunlar av silahları galiba. Gürcistan, Batum'dan herkese selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Batum'u tanıyacağız, göreceğiz. Gürcistan'a bu sabah geldim. Sabah saat 10'da. Bu otele sabah yerleştim. Biraz dinlendikten sonra şimdi dışarı çıkıp buraları tanıma, görme vakti. Videoyu burada başlatıyorum. Sizlere de hem fiyat bilgisini vereyim hem de kaldığım oteli göstermek istedim. Böyle gayet temiz bir otel denk geldi. Burası günlüğü 25 dolar, bilginiz olsun. Size de buranın ismini birazdan göstereceğim. Eğer gelecek olanlar varsa bu fiyata kalmak isterseler bilgileri olsun diye. Evet, bir saat yürüyüş yapacağım ben. Yeni bir ülkeye, beni tanıyanlar bilir, yeni bir ülkeye gittiğimde yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Bugün hava bozuk. Yarın da biraz yağmurlu gösteriyor ama şu an yağmur yok. Fark etmez. Abi nasılsın, iyi misin? İyidir efendim. Abi ben YouTube'a video çekiyorum da seni de göstereyim. Abi de Türkçe biliyor. Evet. Gayet de Türkçe anlaştı kendisiyle. Nereden biliyorsunuz dedim. Burada Türkiye'ye yakın dedi. Siz böyle gelen kişilerden mi öğrendiniz? Tabii. Böyle Türk misafiri. Gidiyorum, geliyorum. Ha, sen de gidiyorsun Türkiye'ye. Tabii. Öyle mi? Nerelere gittin daha önce? İstanbul, Bocarda, Antalya, Oo, güzel. Ordu, Ha, ben şey zannettim. Trabzon, Buraya gelenlerden acaba hani öğrendim ama sen Çanakkale bir birlik gitti, Çanakkale. Çanakkale'ye kadar gittin. Çok iyi. İsim neydi abi senin? Davut. Davut. Selamlar söyle abi Selam. Türkiye'ye. Selam. Sağ ol. Burada birçok kişi şey biliyor, Türkçe biliyor. Yani İngilizce de konuşuyorum ama genelde Türk olduğumu anlayınca Türkçe'de bir şeyler, yani en kötü birkaç kelime bile olsa biliyorlar. Size otel burada yazıyor mu? Size oteli göstereyim bak. Burada yazıyor Hotel 725. Orada yazıyor. Eğer ilginizi çekerse, böyle küçük bir yer ya, otel dediğimizde şu kadar. 1, 2, 3, 4 katlı. Çok fazla yüksek değil. Ama odası falan temiz. Yani bu fiyata bence gayet düzgün ve temiz içerisi. Navigasyonu ayarladık. Şimdi bir saat yürüyüşe başlıyoruz. Gürcistan'da benzin fiyatları 3 lari 10. Yani 3 lari 10 sent. 2.95, 3.10. Yani 3.10 burada benzin fiyatı. Ama bende internet yok şu anda. Kaç yapıyor? 1 dolar, bugün sabah sorduğumda şoföre 1 dolar 10 sent galiba yapıyor. O da aslında çok şey değil. Yani Endonezya'da 1 dolar, burada da 1 dolar 10 sent olsa normal yani, değil mi? Türkiye'de 1 dolar 30 sente denk geliyor galiba. 35 sente mi ne, öyle o civarlar. Hava soğuk değil. Yani böyle üşüyeceğim bir hava değil. Ama hava kapalı, böyle 22-23 derece vardır. Bu arada ben size bundan da bahsedeyim. Sabah
Buraya geldiğimde ben başka bir otel aslında şey yapmıştım. Burası hem otel olarak geçiyor, bir de daireler, yani böyle nasıl desem size, rezidans daireler kiralıyorlar. Ama otel gibi. Bütün yani Agoda ve Booking'de varlar. Ve adamların burada 6-7 tane böyle gökdelenleri var. Yani kesinlikle denk gelirseniz eğer Gürcistan'a otel bakarken kesinlikle karşınıza çıkar. Orbi Group Apart Hotel yazıyor. Bak aklınızda bulunsun şu. Orbi Group. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Gidiyorsun, rezervasyon gözüküyor ama orada rezervasyonu bir tane böyle makinede almak zorundasın. Çok karışık. Yani ben yapamadım. Çok karışık. Resepsiyona soruyorsun. Oradan yap diyor. Yani bir yardımcı olan, yani hizmet, ya ben check-in yapamadım ya. Yani ben memnun kalmadım. Sabah hizmet de güzel değildi. Ben de dedim uğraşacağım ama boş ver dedim. Şurada yakın zaten benim otel. Buraya baktım. Buraya bir geldim. Hemen resepsiyonda biri var. Verdim pasaportu. Hemen benim oda anahtarlarımı getirdi. Odamı gösterdi. Böyle yani. Orada yok makineye gireceksin de sistem şey yapacak da, bir de kolay değil. Giriyorsun, kart bilgilerini girmeye çalışıyorsun, kabul etmiyor. Yani nasıl olacak? Keş ödeyeyim. Hani değil mi? Ya soruyorum adama, hayır diyor, orada yapmak zorundasın. Ya arkadaşım, yani parayı vereyim diyorum. Ondan sonra dedim boş ver, bunlarla uğraşılmaz. Sonra iptal ettim. Bu otele geldim. Olay çözüldü. Böyle bizdeki gibi küçük market tarzı yerler var. Burada Gürcistan'a çok ama çok Türk esnafta var. Bir ara siz de duymuşsunuzdur. Gürcistan'a böyle bir ilgi başlamıştı. Hatırlıyorsanız, eğer takip ediyorsanız. O da Gürcistan Avrupa Birliği'ne girecek söylentileri buraya inanılmaz Türk yatırımcı çekti. Türk yatırımcılar da şu amaçla, hem gelip burada iş yaparız. Yarın bir günde Gürcistan Avrupa Birliği'ne girdiği zaman biz de Avrupa Birliği pasaportu elimizde olur. Yani bu mantıkla çok kişi gelip burada yatırım yaptı. Ancak benim araştırmama göre Avrupa Birliği, şimdi ben de yabancı dilde olduğu için okuyorum, diyor ki 2030 yılında Gürcistan'a alma planları var. 2030 yılı, yani daha 6 yıl sonra alınacak ama Rusya Ukrayna'ya savaş ilan ettikten sonra, tabii böyle küçük ülkeler, Gürcistan'ın askeri gücü de ki yani küçük ülke. O yüzden aslında biraz da korkuyla Avrupa Birliği'ne bizi daha erken alın diye talepleri var. Avrupa Birliği de 2 yıl galiba öne çekmiş. Yani 2028 olabilir en erken. Yani bu demek yine nereden baksam bir 4 yıl var. 3-4 yıl sonra Gürcistan Avrupa Birliği'ne girebilir. Tabii Avrupa'nın işi belli olmaz sağa solu. Ben Sarp Gümrük kapısından girdim. Otobüsle geldim buraya. Uçmamamın sebebi de kulaklarımda yeni ameliyat olduğum için ne olur ne olmaz biraz daha vakit geçsin. Hem öyle zaman kazansın. Ben de hem bu dönemde buraları gezer, görür, sizlere de aktarırım mantığıyla buraya geldim. İşte açken alışveriş yapmamak lazım diyorlar ya. Kocaman 2 tane, bunları yiyebilecek miyiz bilmiyorum. Peynirli bu şu anda denediğim. Ve tadı harika. Bunun içinde yumurta, peynir. Daha farklı bu. Şunu da deneyelim. Bu da çok iyi. Bunlar da bizim gibi ekmeği, böyle şeyleri seviyorlar. Ama inanılmaz güzel tadı var gerçekten. Dedim ya, çok esnaf var Türkiye. Bak, İstanbul Simit Sarayı diyor.
Böyle yerler var. Evet, yani burada yatırım yapıp oturum işlemlerini halleden insanlar 4-5 yıl sonra Gürcistan Avrupa Birliği'ne girdiği zaman onlar da o hakkı kazanabilir. Ama daha önce Gürcistan girecek dediler. Hemen çok acil herkes geldi, yatırım yaptı. Ama Avrupa Birliği bunu 2030 ve bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Gürcistan bize de Rusya hamle yapar korkusuyla tekrar başvuru yapıyor ve 2 yıl öne çekiyorlar, 2028. Burayı görmüşken hemen size şu bilgiyi de vereyim. Burada kırmızı ve beyaz şarap çok meşhur. Özellikle Gürcistan, Batum'da burada 500 tane farklı üzüm yetiştiği için burada çeşit çeşit kırmızı şarap ve beyaz şarap üretiyorlar. Kendileri Gürcistan'da. Çok popülermiş. Onu da bilgisini vermiş olayım. Burada bir sürü bira evleri diye yerler var. Yani bar desen değil. İçeride bildiğin kahve, bizdeki Türkiye'deki kahvehanelere benziyor ama alkol de var. Onun gibi düşünebilirsin. Masalar var sade. Böyle yan yana bira evleri diye. Burada da taze taze balıklar satıyorlar. Merhaba. Merhaba. Burada taze taze balık. Alkolden sonra. Güzel mi? Ha, Burada niye herkes Türkçe biliyor biraz? Sen biliyor musun? az az. Az az. Geldin mi Türkiye'ye daha önce? Ha? Türkiye'ye geldin mi sen? Ya, Geldin mi? Güzel. Bu balık hangi cins balık? yapıyoruz. Bu da şikon. Çikon. Leş, skumbriya, palamut. Bunlar tuzlanmış mı? Tuz var bunlar. Ha, Şeylerdeki gibi. Sağ ol. Ruslarda vardır böyle balıkları tuzlarlar, çiğ çiğ yerler böyle. Bunlar da öyle yapıyor. Onlar hazırdı. Onu öyle. Ama Batum için söylüyorum, böyle bir şehir planlaması falan yok. Onu söyleyeyim. Yani gelişi güzel abi. Baksana orada modern bir şey var. Burada böyle geliyor. Arkasında başka bir şeyler var. Ön tarafı bambaşka bir şey. Yani böyle bir planlama, şehir planlamasıyla yapılan bir yer değil. Daha buradan Tiflis'e geçeceğiz. Oralar nasıl bakacağım. Ama Azerbaycan'a da karayolu kapalıymış. Ben normalde karayoluyla oradan geçip Bakü'ye kadar devam edecektim. Şimdi uçakla gitmem gerekiyor. Aslında bir problem değil. Tabii ki uçakla gitmek mantıklı ama kulaktan ameliyat oldum ya ben. Hani biraz daha vakit geçsin, riske atmayayım diye ben zaten karayoluyla şu anda buraya geldim ve buradan da Azerbaycan'a gitmeye çalışıyorum. Bakalım. Eğer iyi hissedersem gideriz. Böyle bir AVM'ye girdim. Daha doğrusu AVM yazıyor ama büyük bir alışveriş merkezi gibi bir şey. Burada telefonlar var. Bir ara biliyorsunuz Gürcistan'da insanlar buraya gelip telefon almak için Türkiye'den buraya geliyorlardı. Ve çok daha uyguna alıp hatta bir de tatil üzerine yapıp geri Türkiye'ye gidiyorlardı. Ama bu son zamanlarda işte açtırma bedeli 20 bin 25 bin olunca bu pek bir anlamı kalmadı. O yüzden fazla artık kimse öyle yapmıyor. Bak burada iPhone'lar var aynen. Şuna bakalım fiyatlara. Bu arada size şunu da bilgisini vereyim. Gürcistan'da inanılmaz çok Ukraynalı yaşıyor. Bunlar Rusları hiç sevmiyor. Çünkü Rusya burayı da istiyor. O yüzden de bunlar hiç buraları sevmez. Burada da dürbünler, silahlar. Bunlar av silahları galiba.
250 bin mi galiba bunların parası? Bilmiyorum ama. Böyle küçük pasajların içinde de av silahları satılıyor veya silahlar satılıyor. Doğası çok müsait. Burada inanılmaz doğası olan bir yer. Gürcistan'ı biraz araştırırsanız çok ilginç bir ülke. Doğası çok güzel. Yani burada av olsun, işte bu üzüm yetiştirip kırmızı şarap yapmaları, bunlar inanılmaz rağbet görüyor. iPhone 15 Pro Max'in fiyatına baktım. 3800 lari buranın parası. Şimdi hesaplayamayacağım, internetim yok ama buraya yazacağım sizler için kaç TL ve kaç dolar yaptığını. İçeride çekim yasaktı, o yüzden şey yapmadım, içeride çekemedim. Yani sanki sahte iPhone satıyorlar ya. Niye yasak olsun ki? Ne güzel insanlar görüyor, belki biri gelip alacak. Zaten bu YouTuber'ların videoları sayesinde Gürcistan'a bir sürü insanlar geldi. Böyle telefon aldı. Çünkü bilmiyordu ki o kadar ucuz olduğunu. Bir tane YouTuber gösterdi, o duydu, o gördü, ona söyledi. Bir sürü böyle insanlar gelip buraya para kazandırdı. Yani bu konularda biraz zayıflar ya. Kameraya karşı biraz tuhaf. Serkan Gürer kahve görür de almaz mı? Bayılıyorum kahveye. Bir tane kahve istiyorum sade. Americano. Americano ya. Tamam. This one ya. 1, 2, 3 and I think this. Oh. 40. 60. Bu arada ben sigarayı bıraktım. 2 hafta oluyor. Türkiye'de bıraktım. Hatta bir Instagram'da paylaştım, bana şey diyorlar. Ya Türkiye'de nasıl bıraktın? Bu kadar stresin arasında insan bırakır. Bizim millet film ya. Ama şeyi güzel yapıyor bak, filtre. Çekirdekleri orada. Mis gibi kokuyor. Ben severim kahveyi. Ya öğlen 3'e kadar, 4'e kadar yani 2-3 fincan, öyle çok aşırı içmem de 2-3 fincan içerim. Akşam içmem. Aslında keyifli buraları gezmek ama işte şu yağmur biraz bozdu bugün. Olsun, yapacak bir şey yok. Ama ilk gün bir de saat sabah 10'da geldim. Bütün gün otelde ne yapacağım? Sıkılırım. Çıktım o yüzden. Tamam, teşekkürler. Ve tabii Gürcistan, Batum'a gelirseniz burada kazinolar çok ama çok meşhur. Bu slot dedikleri makina. Daha çok makine ağırlıklı. Slot yazıyorsa makinedir. Eğer kazino yazıyorsa orada daha büyük kumarların olduğu yerler oluyor. Onlar da 5 yıldızlı otellerin içerisinde genelde oluyor. Yani buraya bir tek kumar oynamak için bile gelen bir sürü yurt dışından insanlar var. Bunun içinde çok özel lüks oteller var ve bunların içerisinde bu oyunları oynayabiliyorlar. Dedim ya, Ukrayna'dan kaçıp buraya sığınan çok ama çok Ukraynalılar var. Tabii bunların arasında durumu iyi olan ve burada iş yapanlar da çok var. Ama durumu çok kötü olup ve direnmek zorunda olan Ukraynalılar da var. Şimdi onlardan bir tanesini göstereceğim sizlere. Ben de böyle bozuk bu arkadaşa vereceğim. Hello bro. You from Ukraine? No, Finland. Where? Finlandia. Finlandia. Oh, how long you are here? In Portugal, 2 years. 2 years. 2 years, and 1 year in Finland before it.
Oh, okay. So I live here. Yeah, You live here? yeah, yeah. Okay. For now. See you. Bu İrlanda'da çıktı. Ne alakalı? Ama Ukraynalı bir yerde daha gördüm. Ukraynalıydı. Bak adamlara, dönerlere bak. 3 tane yan yana böyle yapmışlar, görüyor musunuz? Çok meşhur. Kolay gelsin. Vay be, adamlar 1, 2, 3 tane böyle ekmiş. Süper. Çok inanılmaz, çok eski binalar var. Birkaç tane merkezi yerde yeni gökdelenler var. Evet, modern, ama onun dışında hep eski binalar diyebilirim. Ben size şöyle etrafı gösterirken siz de bir beğeni, yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Desteğiniz çok önemli. Burada kartlarla tabii ki para çekebilirsiniz ama her yerde Türk lirası alıyorlar. Yani burada yabancılık çekmezsiniz. Zaten herkes biraz bile olsa Türkçe biliyor. Biraz olsa bile anlıyor, konuşabiliyor. Yani burada dil konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ortam böyle Gürcistan'da. Bu sokak meşhur Batum'da bulunan aşk heykeline giden sokak. Burası eski Sovyetlerden kalan yapılar, çok farklı duruyor. Ama diğer gezdiğimiz bölgeler, o arka taraflar hep eski binalar ama burası gayet güzel ve modern duruyor. Yani eski ile yeni arasında bir değişik havası var bu şehrin. Buradaki binalar çok güzel ama. İşte adamlar eskiden, şu mimariye baksana, adamlar ne binalar yapmış. Bak bu zamanımıza kadar, bugünümüze kadar sapasağlam ayakta ve yeni yapılanlardan çok çok daha güzel durmuyor mu? Al mesela yeni yapı. Şuna bak. Bir de şunlara bak. Şöyle gezelim biraz. Burası da Kazino, Prenses Kazino olarak geçiyor. Bak o sokaktan gelirken en az 6-7 tane kazino gördüm ve her yerde, bak bunu da söyleyeyim, her yerde Türk yemekleri burada inanılmaz gidiyor. Sarma, ya bildiğimiz böyle yani sarma, dolma, efendim işte mantı, hepsi var. Böyle küçük küçük restoranlar var. Bizim yani Türk mutfağı burada Gürcistan'da çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Döner. O adamlar ya ikinci, üçüncü dükkandan bir tanesi döner. İşte bu meydan harika bak. Burası harbiden güzel. Birçok yerde kilise görebiliyorsunuz. Zaten Gürcistan'ın resmi dini de Hristiyanlık. Bu meydan harika. O heykel de ileride arkada kalıyor. Oraya doğru gidelim. Burada da taksiler sizi gezmek istediğiniz yerlere götürebiliyor. Böyle küçük şelale var. İşte doğa, burada inanılmaz doğa harikası yerler var bak. İnanılmaz. Aynı zamanda sağ ol. Yani bu sokakta şu anda bak buralarda gezmek var ya, sanki tarihten böyle bir 100-200 yıl
eskisine gidiyormuşsun gibi hissettiriyor buralar. Ya burada çok şık mesela. Burası meydan, en popüler yer buralar. Ama bunun dışındaki yerler pek gelişmemiş. Bugün ben geldiğimde daha video başlatmamıştım. Bir yerde döner yedim. Bu döner o kadar lezzetliydi ki, bak çok samimi bir şey söyleyeyim mi sizlere? Ben 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye geldim değil mi? Birçok yerde ve tabii özlem vardı. Yemeklerimizi yani 5 kilo aldım yani. Bayağı yemek yedim. Ama birçok yerde döner ve böyle çok işte lahmacun, bizim işte ne bileyim kebap, böyle şeylerde tat yoktu arkadaş. Yani artık demek ki malzemenin kalitesi, fiyatlar çok arttığı için malzemelerden mi değişik, işte kaliteli malzeme, adam kaliteli yağ kullanamazsa, kaliteli et kullanamazsa, kaliteli ne bileyim ne kullanamazsa, baharat kullanamazsa illaki tatta değişiklik olur. Hepsi öyleydi demiyorum ama böyle bilindik markaların dışında gerçekten lezzetli, ben döner, lezzetli lahmacun, lezzetli şey yemedim ya. Ama burada ya bir gidiyorsun dükkanın önüne, o dönerciler var ya. Ya koku var ya, o kadar insan kendinden alıyor. Bir lezzet yapıyorlar, sosları var. Aklınız gider yani. Gerçekten adamlar neredeyse Türkiye'den daha güzel döner yapıyorlar ya. Almanya'da öyle. Bak Almanya'da bir döner ye, sen Türkiye'deki dönere gülersin yani, onu söyleyeyim. Ciddi söylüyorum. Ben şimdi neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Yarın hava yine böyle. Öbürsü gün hava çok güzel. Şimdi o güne kadar bekleyeyim mi, yoksa ben Mısır'ı görmeden Bali'ye gitmeyeceğim. Yani Mısır benim çocukluk hayalim. O piramitler özellikle. Ve Firavunların mezarlığı vadisi var ya, orayı çok görmek istiyorum. Ya onunla ben şu anda gezerken bile o aklımda var, biliyor musunuz? Yani o derece size söyleyeyim. Yani bir hayalim gerçekleşecek. Buradan direkt oraya mı uçsam? Yoksa buradan Tiflis, oradan Azerbaycan mı yapsam? Kafam çok karışık. Bu bölgede havalar böyle şey. Ben şeye baktım, Bakü'de de havalar böyle şu anda. Bilmiyorum ki ama şey öyle değil. Mısır havalar iyi, sıcaktır yani. Böyle meydana çıktık. O heykel arkada kalıyor. Geldik. Bu sol tarafa doğru devam edeceğiz. Ama şu manzaraya baksanıza bak. Şu dağ manzaraları ne kadar gözüküyor kameradan bilmiyorum ama çok çok güzel bak. Böyle komple. Burası daha çok tabii turizme yönelik olmuş. Bunlar çok iyi değil mi? Bunlarla geziyoruz. Dedim ya, her yerde dönerci var diye, burada da var ya. İnanılmaz çok ya. Türkiye'den daha çok dönerci var desem inanır mısınız? Yani diyelim ki Türkiye'nin bir şehrinde mesela kaç tane vardır? 4 tane, 5 tane vardır. Burada abi 20 tane var. Çok var ya. Bir sokakta diyorum bak 20 tane var en az. Abartmıyorum ha. Bayağı büyükmüş dönme dolap. Singapur'la hemen hemen aynı. Orada da böyle bayağı büyük. İşte Gürcistan, Batum değildiği zaman burası akla geliyor. Bu heykelin de bir hikayesi var. Onu size kısaca anlatmaya çalışayım. Bu heykelin bir tanesi erkek, bir tanesi de kadın. Ali ve Nino. Ali Azeri, Müslüman, Nino da Gürcü ve Hristiyan. Bunlar birbirlerini çok seviyor.
ve evlenmek istiyor. Ancak aileleri buna karşı çıkıyor. Nino'nun ailesi Azeri ve Müslüman olduğu için onunla evlenmesini istemiyorlar. Aynı şekilde de Ali Müslüman olmadığı için Hristiyan Gürcistanlı bir kadınla evlenmesini istemiyorlar aileleri. Ama onlar birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki kaçıyorlar. Ve kısa bir süre beraber olduktan sonra Azerbaycan Ruslarla savaştığı dönemde Ali savaşa katılıyor ve kısa bir süre sonra da hayatını kaybediyor. Bu gördüğünüz yapı da akşam saatlerinde 6-7 gibi harekete başlıyor ve kısa bir süre birleştikten sonra hemen tekrar ayrılıyorlar. Bu hikayede böyle. They love each other. There were two people, and Ali was. Burada teknelerle de açılabiliyorsunuz. Jet skiler kiralanıyor. Güzel şeyler var burada. Aktivite çok. Burada da balık tutuyorlar. Evet bak şimdi birleşiyorlar. Öpüşerek bak yakından gözüküyor mu bilmiyorum. Birleşiyorlar ve kısa bir süre sonra tekrardan ayrılıyorlar. Ve birbirlerine sırtlarını dönmüş bir şekilde ayrılıp gidiyorlar. Gürcistan videomuz buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bana derler miyiz bekler gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var. Gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu ben. Tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.